Merhabalar, herkese selamlar, saygılar. Kanala hoş geldiniz değerli misafirler. Bugün sonunda dışarı çıkabildik. Sonunda kilometrelerce yol geldik. Dün geceden beri var ya, yani uyuyamadım, öyle söyleyeyim size. O kadar heyecanlıydım ki sabahleyin sokağa çıkma yasağı biter etmez. Yani saat 6'yı bir geçe yola koyuldum. 3 saatte falan geldim buraya. Evet değerli misafirler, hepiniz ama hepiniz Honfleur'e hoş geldiniz. You got me acting out, you. Oh, tenderness is out the window. What you do to me when the cold bites blue is straight cool. Honfleur tamamen Manş denizine Sen Nehri'nin düştüğü yerde bulunan küçücük bir şehir. 7000 küsur nüfusu var. Yani merkezin 7000, etrafıyla beraber 17.000 nüfusa sahip bir şehirden bahsediyorum. İnanılmaz bir güzel, Normandiya'nın incilerinden bir tanesi. Aslında Honfleur eşi benzeri olmayan bir liman şehri. Şehre ilk geldiğiniz zaman hemen limanın etrafındaki evler dikkatinizi çekiyor. Normalde Avrupa'da herhangi bir liman şehrine gittiğiniz zaman evler genelde hep böyle alçak katlı, ama burada tam tersine sanki iki evi üst üste yapmışlar gibi göreceksiniz. Doğru. Yanlış değil. İki ev üst üste gibi gözüküyor çünkü bu arada evlerin mimarisi 18. yüzyıla dayanıyor. Şöyle söyleyeyim. Zamanında 18. yüzyılda bu evler yapılırken o evin olduğu arsayı değerlendirebilmek amacıyla bir kişiye değil 2 kişiye satılıyormuş arsalar. Evet, yanlış duymadınız. Bir arsayı 2 ayrı şahsa satıyorlarmış ve o 2 ayrı şahıs da o arsanın üzerine 2 tane ayrı ev konduruyormuş kendi tarzında. O yüzden ta 18. yüzyıldan beri bu yüksek mimarileri Honfleur'da görebiliyorsunuz. Pinot, Palmier, Gonneville, Brezilya'yı, Jean Denis Departed Newfoundland adasını ve 1608 yılında Samuel Champlain, ki burada doğumlu, Quebec'i bu limandan çıktıkları ekspedisyonlar ile keşfetmişlerdir. Wow! Ticarette çok kilit nokta ta ki 1. Dünya Savaşı'na kadar. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bu ününü kaybedecek ve yavaş yavaş ticaretin merkezi Havre'a doğru kayacak. Evet, burası da Lieutenant'ın evi. Yani kralın teğmeninin evi. Hemen limanın en stratejik, hemen girişinde en stratejik noktasında La Maison de, yani daha doğrusu Gouverneur de Honfleur'u bulabiliyorsunuz. Bir tanesi, bu şehir Vikingler tarafından kuruluyor. Yani zaten Normandiya bölgesinde yaşayanların ırkı, orijini, temeli Vikinglere dayanıyor. Allah'ım, en sakin yere geldik, bir sürü araba geçiyor ya. Zamanında maalesef köle ticaretinin yapıldığı bir nokta, ama 19. yüzyıldan sonra tamamen sanatçılara, ressamlara, şairlere, müzisyenlere mekan olmuş, mesken olmuş bir şehir, bir liman şehri. Empresyonizm dediğimiz zaman akla gelen ilk şehirlerin başında ilk sırada geliyor. Claude Monet aslında empresyonizme iten, çeken burada doğumlu Eugène Boudin isimli yine empresyonist bir ressamdan kaynaklanıyor.
Şehirde gezerken birden fazla kiliseye denk geleceksiniz. Ama bu çok ilginç bir kilise. Çünkü bu yüzyıl savaşlarında 15. yüzyılda acayip zarar almış. Ondan sonra zaten para da yok. Şehir çok kötü bir durumda. Telef edilmiş bir durumda. Acayip zarar görmüş. Buranın yerlileri yani balıkçılar, denizciler kendi imkanlarıyla ahşapla bu kiliseyi yapmışlar. Kilisenin içine girip gezdiğiniz zaman içindeki böyle sanki bir gemiden esinlenmiş bir form göreceksiniz. Gemiden esinlenme bir kilise çatısı göreceksiniz. İnanılmaz ilginç. Bir de çok işimden dolayı çok fazla kilise gezmiştim ama ilk defa böyle buram buram ahşap kokan bir kiliseyi de ilk defa görüyorum. Show me something, give me more than one thing. I need more than less than I do. Say you're a good guy, make me believe it. Don't wanna hear it, I wanna see it. See how rewind, when we rewind, it feels so nice. I can't help hide the sweet talk. I'm already on my way. Neyse bir kahve içemedik demeyelim. Yine ben evden getirdim kahvemi. Yine bedavaya getirdik kahveyi. Ama olsun en azından Honfleur'de karantinanın artık ikinci, üçüncü etabı ben de bilmiyorum ama boş verin karantinayı. Hani buraya kadar geldik en azından şöyle bir take away de olsa elmalı tartını yemeden gitmeyelim dedim. Hem ucuza geldi hem daha pratik oldu. Normandiya çok büyük bu arada. Biz sadece şu anda Honfleur'u gezdik. Küçük bir Honfleur gezisi. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Like atıyorsunuz, beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hepinize Honfleur'den selamlar, saygılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. I'm gonna tell you that I love you 100 times a day. Yeah. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm